Bugün Godfather ve Sopranos'tan bahsedeceğim size. Mafya bölümü daha önce yapmıştık. Mafyayı konu alan iki eseri karşılaştıracağım. Çünkü bunlar bence çok önemli. Mihenk taşı, milestone seviyesinde eserler. Ve her biri de aslında bizim suçla, mafya ile, organize suçla olan ilişkimizi, anlayışımızı değiştirmiş filmler. Biliyorsunuz mafya bölümünde de bahsetmiştim. Baba ilk çıktığı dönemde daha mafya yeni konuşulmaya başlamıştı. 1955'te bütün mafya babalarının basıldığı Apalaçin buluşmasına kadar mafyanın varlığı bile reddediliyordu. Bu büyük bir tabuydu. Hatta 1970'lerde film ilk başladığında, 72'den birkaç sene önce film prodüksiyon aşamasına geldiğinde İtalyan sivil toplum örgütleri baskı yapıp senaryodaki mafya kelimesini çıkarttıracaklar. Zaten iki yerdemine kullanmışlar. Dolayısıyla İtalyanlar için çok yaralayıcı bir şey. Baba zaten konusu ve kitabı gereğiyle, çünkü kitabı çok filmden önce yayınlanmış ve bestseller olmuş bir kitap. Aslında İtalyanların imajını biraz onarmak amacı taşıyan bir şeydi. Ve biraz epik bir eserdi. Yani bir kahramanlık eseriydi. Her şey çok mükemmel bir şekilde organize edilmişti. Sopranos'a yıllar sonra hem dizi yapımını değiştirdi. Dizilerin nasıl yapılacağını bundan sonra belirlemiş oldu. Hem senaristlerin önemini arttırdı. Hem de mafya ile ilgili bildiğimiz o çok organize ortamı, babanın kurduğu o mükemmel dünyayı bozdu. Bu anlamda tam tamına zıt iki eser. Mafyaya iki ayrı bakış açısı ve zamanlarının kültürü, mafya anlayışı düşünüldüğünde mafyanın anlayışını bir tabu haline geldiğini düşünürsek o tabuyu kıran eserler. Dediğim gibi Baba, aslında bunlar böyle Al Capone gibi işte sokaklarda insanlar tarayan böyle basit serseriler değil imajı vermeye çalışıyordu. Çok sistemli, siyasetin içinde işte inanılmaz bir derinliği olan, entrikası olan ve kendine ait bir ahlak kuralı olan bir şey gibi tanımlıyordu. Sopranos'ta tamamen bunu undo eden, bunu baş aşağı çeviren, insanların ne kadar şeytan olabileceğini, insanların ne kadar hesapçı olabileceğini, suçun arkasında aslında hırstan, açgözlükten başka bir şey olmadığını ve o çok bahsedilen erkeklik onuru, işte ne bileyim mafya onurunun hikaye olduğunu söyleyen bir eserdi. Hakikaten Sopranos'a Baba'ya yan yana baktığınızda, şimdi Baba'da mesela biz çok az gerçek şiddet olayı görürüz. Baba ve ekibi ve diğer işte New York'un 5 ailesi, ki hakikaten 5 aile var, bu 5 aileden alınıyor. Baktığınız zaman bunlar aslında çok profesyonel, business. Yani İtalyanca'da da business denir buna. Business dedikleri bir şey. Yani bunlar yeni bir yerden göçmen gelmişler. Orada aslında sistem bunları kustuğu için kendilerine yer bulmak isteyen aslında neredeyse kurban kendileri. Ve büyük bir ahlak anlayışları var. O kadar ki bu ahlak anlayışına uymayanlar filmde kınanıyor. Pek fark etmezsiniz. Mesela kitapta daha çok vardır. Al Pacino, Fredo'ya Las Vegas'ta birden fazla insanla cima yaptığı için mesela sen ahlaki olarak problemli olduğu için bunu duyar ve Las Vegas'a gider. Yani ona böyle şeyle bakar. Hep böyle bir kritikle, hatta bir ara sanırım söylüyordu. Ya da ne bileyim bazı aileler orada biraz daha o aile kavramını bozar. Tatalyalar falan filan. Biraz da onlar dejeneredir. Ve sonunda da en aile gibi olan, en onurlu olan, en edepli olan babanın ailesi hep kazanır. Vito Corleone kötü biri değildir. Aslında neredeyse kendisi bir kurbandır. Amerika'nın kurbanıdır. Amerika'ya karşı İtalyanların duyduğu adapte olamamanın bir ifadesidir. Nereden biliyoruz? Kitapta var, filmde yok. Kesinlikle kitap filmden çok daha iyi anlatıyor bu şeyi. İkisi de ayrı mediumlar. O yüzden Francis Ford Coppola'nın dehasını orada görüyorsunuz. Çünkü iyi kitaplar hiçbir zaman iyi film olmazlar ve kitaptan anlatılan hiçbir şey filmde anlatılmıyor. Bambaşka iki ayrı şey. Kitap şöyle açılır. Bir tane levazımatçı vardır. İtalyandır. Bu Amerikan adaletine güvenir. Babanın yardımını kabul etmez. Kızını okula yollar. Namuslu bir vatandaş gibi suça bulaşmaz. Vergisini öder. Sonra iki tane zengin çocuğu kızı bir gün baloya götürürler. Irzına geçip ağzını burnunu kırarlar. Dolayısıyla ilk defa baba sinirlenir, adalete gider. Adalette de babası zengin olduğu için 3 ayda, 6 ayda bunlar dışarıya çıkarlar. Hatta beraat ediyorlar sanırım. O zaman işte babaya gider. İşte o adam, o ilk filmin açılışında bize onu vermiyor ama kitabın açılışı şöyle. O adam aslında kaypak İtalyandır. Amerika'ya gören kaypak İtalyan. Mario Puzo'nun aslında bir eleştirisi var. O adam ondan sonra babaya gider. Bunları öldür der. Baba der ki hayır, öldürmeyeceğim. Çünkü senin kızını öldürmediler. Ama baba da onların ağzını burnunu kırdırır. Paçalarını bozar. Öyle diyelim. Açıkça söyle, bir daha hiçbir kızı tavlayabilmeyecek duruma sokar. Ondan sonra da bana bir tane favor borçlusun. Bir gün senden bir şey isteyeceğim der. Kitap öyle açılır. Adam kendi içinde o gün müteşekkir kalmıştır ama hala aynı nankörlüğü yaşar. Kim bilir benden ne isteyecek? Bu işte katil gangster. Bakalım ne isteyecek? Kim bilir hangi cinayetini örtmesini isteyecekler? Ve gelen babanın oğludur. Yani orada İtalyanın karakterinde muhteşem bir açılış sahnesidir. O İtalyanın karakterinde o kaypaklığı görüyorsunuz. Yani bu göçmenlerin içinde kaypaklar zaten Amerika'ya güvenir. Oradan da hayal kırıklığına uğramıştır.
kendisine yardım eden, müteşekkir kaldığı adamın kendisini hala suça sokacağından endişe eden bir kaypak adam vardı. Mesela o çok güzel bir sahne. Filmde hiçbir şekilde anlaşılmaz ama orada görüyorsunuz işte. Esas dinamizm aslında o. Amerika'ya mı güvenmek, Amerika'ya gelen ve İtalyanlar mı? Şimdi dolayısıyla babanın şeyine bakıyorsunuz. Her şey business, her şey çok şey. Biz gangster değiliz. Kesinlikle small time thugs dediğimiz. Yani biz öyle Al Capone gibi milleti vuran iş değiliz gibi bir imaj çizilmeye gelir. Sopranos'a baktığınızda parayı tavan arasına saklıyorlar. Ondan sonra bir tane pavyonda oturuyorlar zaten. Hiçbir ahlak anlayışları yok yani. Herkes birbirini dolandırıyor. Hatta Sopranos bir yerde hatta bir gün Tony ölme aşaması. Öldü zannediyorlar hastanede. Mesela Carmela'ya parayı getirmiyorlar. Ne zaman komadan çıkıyor hemen geçen haftaki para diyor. Ve bir yerde Tony Sopranos da diyor Jennifer Melfi'ye yani psikoloğuna. They're my friends but they're also jackals diyor yani bunlar çakal. Hani arkadaşım ama çakallar diyor. Öyle herkesin herkese şey yaptı ve tamamen yani herkesin kendi çıkarını güttüğü hiçbir ahlak anlayışı olmayan bir ortam. Hakikaten Sopranos'ta hoşunuza gidebilecek tek bir karakter yok. Hiçbir karakterle özdeşleşmiyorsun. Karakterin hepsi kötü. Belki bir tane karakter bulabildim ben. İntihar eden Soprano'nun metresi. Hani ondan ayrılıyor. Bir tek onunla kurabiliyorsun. Onu da zaten hemen dizide kaybediyor. Bir tane olayda bize bir Sopranos'la bir ilişki kurma şansı verdiler. O da Jennifer Melfi otoparkta tecavüze uğruyordu. Tecavüz uğradıktan sonra Tony'ye söylemeyi düşünüyordu. Tabii herkes yani söyledi hani bu kadar yani bu işi o halletsin diye ama söylemiyordu. Orada da yani aslında bu çok önemli bir şey çünkü senaristlerin o zaman çok yaptığı şeyler değil. Çünkü aslında bu kablolu bir mecrada yayınlandığı için bu mümkün. Şimdi bu dizilere şöyle bakmak lazım. Medium her şeydir. Yani araçla alakalı. Mesela kitapta inanılmaz detaylar var. Bunlar filme yansımamış. Dizi bambaşka bir şey. Çünkü dizide şu var. Dizide karakter geliştirmeniz lazım. Çünkü çok uzun sezonlar sürüyor. Çok bölüm olması lazım. Ve bu serialized olduğu için yani bir Charles Dickens romanı gibi olduğu için normalde televizyonlarda dizilerden de farklı. Televizyonlardaki diziler her bölüm başka bir şey. CSI New York gibi. Ya da o dönem ne varsa. Ama bunlar abone çekmek zorunda oldukları için bir karakter gelişimi içinde bir sonraki bölümde bir hikaye arka olması lazım. Bununla beraber karakter kendini gelişmesi lazım. Ve dolayısıyla Sopranos'da onu görüyorsunuz. Yani en başından işler bir yere gidiyor ve hep bir yere bağlanıyor. Ve sezon sonunda climax oluyor. Deadwood gibi bir dizi izlerseniz sezonda final bile olmuyordu onda yani. Dolayısıyla biz karakterlerin ilerlemesini görüyoruz. Ve kablolunun normal televizyona karşı bir tane daha avantajı var. Şiddet gösterebiliyorsunuz. Birinci sezon 5. bölüm, kampüs bölümü çok garip bir şey. Ve senaristlerin değiştirmek zorunda kaldığı tek kısım orası. Orada biraz revizyon yapmışlar. Bu TV için şoke edici bir şey. Kızıyla üniversitelere dolaşıyor. Hatta Georgetown'da dolaşıyordu hatırlıyorum. Sonra bir tane eskiden bir informant yani kendisi mafya ilan etmiş birini görüyor. Kızı bırakıyor. Tam orada şeye bakarken gidiyor adamı öldürüyor. Şimdi yanında kızı varken acımasızca bir cinayet işi ve öldürdüğü adamın da artık bir orada ailesi olmuş tanık koruma programında öldürdüğü insan da kızı falan var. Yani o kadar empati kurabileceğiniz bir yerde bir anda öldürüyor. Daha birinci sezon 5. bölüm ve Network'ün başı ki senariste çok güvenip çok arka çıkmış biri. Senariste garip bir adam David Chase. David Chase çok güvenmiş. Orada diyorlar ki mahvedeceksin diziyi. Hayır diyor mahvetmeyeceğim. Bu işin gerçeği. Yani artık televizyondan sıkılan insanlara gerçek bir şey koyuyor. Kablonun bu avantajını kullanıyor. Dolayısıyla kitap, film, dizi, kablodaki dizi bunlar 4 ayrı format olduğu için yani güzel eser diye bir şey yok. Medyuma göre güzel bir eser. Bir yerde çalışan başka bir yerde çalışmıyor. O yüzden iyi filmlerin kitapları hiçbir zaman iyi olmadı. Buna Orson Welles' Shakespeare şeyleri dahi var yani o formatı hoplatmak çok zor. İstisnası çok azdır. Zaten o yüzden de mesela iyi filmlere baktığınızda hep böyle Pulp Fiction tarzı kitaplardan genelde çıkıyor. Gül'ün adı, yok işte Kelebek falan. Yani filmi izle kitabı kötü oluyor. Kitabı izle filmi bu çok az olan bir şey. Dediğim gibi Baba'da başarılmış bir şeydi o işte Francis Ford Coppola'nın ve kitapla mesela kitapta şey var. Bu çok önemli bir şey. Kitapta şeyi anlıyoruz. Neden uyuşturucu işine girmiyor baba? Bilen var mı? Anlaşılmıyor filmde. Şeyde diyor ki ben uyuşturucu işine girersem senatörler beni desteklemez diyor. Bir anda diyor bütün politik şeylerim boşa düşer. Onlar da diyor ki sen senatörleri bize kullandırtmayarak savaş açıyorsun diyor. Yani ne alaka diyor. Yani ne alaka sen okuyucu olarak diyorsun. Çünkü diyor sen o kadar şey yaptın biz sana destek oldu. Şimdi bize yani savaşın nereden çıktığını ya da Sonny'nin babasının yanında babasıyla ayrı görüşte olduğunu gösterdiği sahnede bir lafla. Asla başka insanların önünde benimle aynı görüşte olduğunu belli etme diyor. Ama kitapta uzun uzun anlatıyor. Bütün savaş oradan çıktı. Vito'yu öldürürüz, Sonny'yi başa geçiririz. Hepsi bunların kitapta anlatılıyor. Gene bu katiller. Luca Brasi mesela bir gün hamile kalan metresinin karnını açıp çocuğu fırına atmış falan. Böyle canlandırış. Mesela son sahne de filmde olmuş. Hepsini 5'ini aynı anda nasıl öldürüyorsun? Bu madem bu kadar kolaydı. Kitapta bunlar işleniyor. Filmde bunları başka şeylerle bir atmosfer yazarak sormanı engelliyor. Gene çok enteresan. 5 aile buluştuğu zaman bu muhteşem şimdi. Appalachian Meeting diye bir şey var. Polise ispiyonlanabilir. Bunu öngörerek çok garip bir şey yapmışlar. Kitapta bir 6. aile var. Bu ailenin görevi bunlar çok kas kafalı insanlar. Ve çok büyük yani ölümüne gidiyorlar birine kafayı taktı mı. Bunların görevi o meetingi, buluşmayı düzenlemek, komisyonun buluşmasını. Eğer biri ihanet ederse
O aileye düşman olacaklar. Böyle nalet pislik bir aile ki bunlar. Kimse bunlara düşman olmak istemediği için hani o 5 aileden hiçbiri oraya silah sokmaya falan çalışmıyor. Böyle bir aile var mesela. Bu mafyanın iç ilişkileri, işte güç dengeleri falan çok daha iyi anlatılmış kitapta. Filmde bunların hiçbiri yok. Filmde de bambaşka bir şey. Mesela gene kitapta bir polis öldürmek neden sakıncalı? Bu mesela Amerikalı olmayan birinin zor anlayabileceği bir şey. Kitap bunu güzel anlatıyor. Filmde anlatmıyor. Yani ne var, mafya babası. Şimdi Escobar'ı görüyorsunuz değil mi? Neden bu da yapamıyor diye yapamıyorsun. Çünkü orada bir sivil toplum bilinci var. Daha katılımcı bir şey var ve aslında polisler dokunulmaz. O sahnede mesela gerçek hayattan alınma sahnede 1931 yılında bir mafya babasının gene bu şeylerle Frank Costello tarafından nasıl öldürüldüğüyle, onun ayarlanmasıyla dışarıdan Meyer Lansky vasıtasıyla 4 tane Yahudi sokuyorlar. Gunman. Onlar geliyor öldürüyor. O sahnedir. Babadaki karakterlerin zaten Vito Corleone o 30'lardaki 2-3 kişinin birleşmesinden oluşuyor ama hiçbir karaktere de tam denk gelmiyor. Şimdi gene Baba Sopranos şeyine gelirsek mesela şiddette de ölçüsüzlük var. Sopranos'ta bakıyorsunuz her yerde kanlar, zevk için adam dövüyor. Baba'da mesela bir şiddeti çok organize, anca böyle bir yeri tarıyor falan, öyle görüyoruz. Gene aile kurumu çok önemli Baba'da. Baba'da aileye bakın. Yemek masası aslında bir uyum için, harmoni için, aile için çok sık kullanılan bir öge. Nerede? Mesela hep yemek masasında mutlu anlar. Değil mi? Film nasıl kapanıyor, ikinci film? Yemek masasında Marlon Brando gelecek. Marlon Brando niye gelmemiş ikinci filme? Sanıldığı gibi şeyden değil, unutmuş. O gün gelmemiş. O gün de çekmişler filmi. Marlon Brando ondan gelmemiş. Robert Duvall da 3. filmde ona çok az para veriyorlarmış. Hani bana demiş. Gelmemiş. Ama Robert Duvall sizde oldu bu film. Bağcım, yani bunu göz önünde bulundurursan isteklerimiz şeyinde. Dolayısıyla Robert Duvall ondan gelmiş. Böyle ilginç triviaları da olan bir film. Oysa Sopranos'un yemekleri nasıl? Çocuk bir şey saklıyor. Kardeşler birbirine laf sokuyor. Tony böyle Hippocratical, 200'lü bir şekilde bir şeyler anlatıyor böyle. İşte şöyle yapın, böyle yapın falan filan, kendi yapmıyor. Kadınlar da problemli Sopranos'ta. Örnek kadına bakıyorum. Connie, mater familias. İşte hep babaanne rolünde çıkıyorlar. Yani işte aileyi çekip çeviren anne öyle. Yani tam bir Akdeniz kadını. 40-50 yaşlarda işte aileyi çekip çeviriyor. Aslında baba için sonunda Connie'ye kalıyor iş. Yani bir sonraki babayı Connie belirlemiş oluyor bir şekilde. Ve aile o kadar önemli ki her film bir aile dramıyla bitiyor. Değil mi? Babanın ölümü, ikincisi Fred'in ölümü, üçüncüsü de babanın işte ailesi. Ve bütün dramlar aslında aileyi oradan çıkaramamakla alakalı. Film çok aileyle alakalı. Sopranos'a bakıyorsun. Ya bir aile var. Hem biyolojik aile hem dış aile. Herkes yani inanılmaz bir şey yani, anladın mı? Yani Bilkent İktisat Fakültesi gibi abi, hiç kimseye güvenemiyorsun. Yani şimdi Tony Soprano Chris'in kız arkadaşına yamanmaya çalışıyor. Eşini aldatıyor. Eşi bunu fark ediyor, biliyor ama kürke mürke tav oluyor. Ondan sonra kızı babasına itiraz ediyor ama kendi arkadaşlarına hayır canım, mafya diye bir şey yok, bunlar uydurma diyor. Böyle garip bir aile. Şimdi annesiyle arası kötü. Annesi hatta bunu öldürmeye çalışıyor. Amcasıyla arası kötü. Karısı da onu aldatıyor. Hatta bir papazla ya. Ya siz Katoliksiniz abi, böyle şeylere girmeyin yani. Kadınların hepsi cinsel olarak aktif ve çok entrikacılar. Tam böyle Samsun'da Delilah'daki, Samsun değil, Samson ve Delilah'daki Delilah gibi böyle çok aktifler. Diğer ailede de öyle. Abi Jackie Junior bunun patronu şeydi. Hani sana emanetti. Jackie Junior'ı öldürdüler. 20 yaşındaki çocuğu. Ya Arter'in dükkanını yaktılar ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Bu senin arkadaşındı yani. Tony'nin kız kardeşi muhteşem bir karakter bu arada. Çok güzel yaratılmış bir karakter. Hakikaten zamansız bir insanın ne olduğunu. Hippilik geçmiş, bu hippilik yapıyor. O da 200'lü ama hiç çalışmıyor. Yani çok tanıdık gelen, benim yok öyle arkadaşım var, muhteşem yani. Türkiye'de Twitter'da bol bol bulabileceğiniz biri Janice Soprano. Janice miydi onun adı? Ya hizmetçinin sahte bacağını çalan bir insandan bahsediyoruz. Son olarak tam mafya bölümünde bahsetmiştim. Bir şeyin işlemesi için nasıl caz tarihinde falan da bahsettik. Bir müziğin inovatif olması için sosyal tabanı olması lazım. Mafya gibi şeylerin de göçmen bir sosyal tabanı olması lazım. Bu taban gitmiş. Nereden? Bunlar İtalyanlıklarını kaybetmişler. Zaten ben diziyi hep şeyden izledim, Sopranos'ta. Aslında orada Jennifer Melfi ile Tony Sopranos iki arada kalmış. Yani bir aile filmi baba, bir mafya filmi ama Sopranos bir kişilik bölünmesi filmi aslında. Geçmişte bugün arasında kalmış iki karakter üzerinden biz bunu görüyoruz. Tony Sopranos. Sadece o değil ama Tony Soprano aslında anne kuzusu yanı da var yani, psikoloğa gidiyor, annesinden onay bekliyor. Hiç böyle bir mafya figürü gibi değil. Ama bir yandan o geçmişteki sert adam olmak zorunda. Orada sıkışmış, bugüne gelmeye, geçmişten kurtulmaya çalışıyor. Jennifer Melfi de böyle Amerika'nın hakikaten antipatik entelektüeli. Ama mesela sigara içiyor restoranda. Yandakiler şey yapınca onlara dadanıyor falan. İçinde de böyle bir şey var. O da işte hep bu baba figürü gibi görüyorlardı. Tony, o da işte içinden çıktı. Daha böyle hani insanların normal temasta olduğu bir dünyadan geliyor. O da o dünyayı arzuluyor. Tony de onu buluyor aslında. Belki de babasını buluyor ya da dedesini buluyor ya da çocukken ilk aşk, onu bilmiyoruz ama o geride bıraktığı dünyayı
buluyor. Tony de geride bırakacağı dünya için prova yapıyor aslında. Aslında bütün şey o. Yani iki İtalya arasında kalmışlar. Çünkü bazen Jennifer Melfi ki inanılmaz suratsız bir kadın ki Goodfellas'da da oynuyordu o kadın. Dolayısıyla aslında ilk başta Carmela için yapacaklarmış onu. Fakat iki kere üstü aynı rol olmasın diye o rolü vermişler. Çok da iyi etmişler. Carmela da çok gıcık bir kadın olmakla beraber Jennifer Melfi olamazdı yani. Jennifer Melfi hakikaten o böyle suratsız şeyle tam Amerikalı profesyonelle orada çok güzel ve aralarında öyle bir sürekli bir itişme var. O itişme yani. Yani Amerikanlaşamamak. Ama biz o kadar iyi ki İtalya'ya gitti mi de tam bizim Almancılar gibi iki arada bir derede kalıyorlar. Orada da İtalyanlıklarını kaybetmiyor. Mesela orada mafyacılık oynuyorlar. Şimdi oradaki hooker bile bunlara dalga geçiyor. Hadi falan. Poli bir şeyler yapıyor mesela. Hani bunların kafasındaki Napoli de Napoli'likten çıkmış. Mesela o bölüm de çok iyi. Mesela Michael'ın Sicilya'ya gitmesi orada hemen adapte oluyor bir yere kadar. Özünü buluyor ve Al Pacino İtalyancası çok kötü bu arada. Yani hiç öyle bir şey yok. Dediğim gibi çok enteresan bir şey aslında. 70'e geldiğinde nasıl İtalyanlıklarını yavaş yavaş kaybettiklerini görüyorsun yani Amerika'dakilerin. Hiç alakaları kalmamış. Sopranos gittiğinde Napoli'ye hiç böyle herkes bunlara bakıyor. Bunlar nereden çıktı böyle? Dejenere insan muamelesi yapıyor. Yani o İtalyanlaşma şeyi ortadan kalkmış. Zaten Sopranos'un oğlu telefonu Alexander Graham Bell buldu deyince gene o masada hayır işte Marconi buldu. Size bu okulda neler öğretiyorlar? Yani ona gelmiş iş. Bir şeyin hassasiyeti böyle çok sembolikleşmişse o dava gitmiştir zaten. Burada da öyle. Yani sen Marconi yerine Graham Bell diyeceksin. Bize göre bilmem neyin yerine niye bilmem ne dedin. Zaten buraya gelmişse iş. Yani sen buralardan defans yapmaya çalışıyorsan davayı kaybetmişsin. Ufak sembollere indirmişsin. Tony'nin İtalyanlık davası da aynı şekilde kaybedilmiş oluyor. Sopranos HBO yapan dizi. Ondan önce bir Oz vardı bir tek. İleride Wire'dır, Dexter'dır yani kötü karakterleri televizyona koyan. Çünkü televizyon böyle çok pembe bir yer ondan önce yani hiçbir şey ha gülüyoruz akşam evde izliyoruz hani iyi Amerikalılar çok muhafazakardır aile konularına gelince. Bengü sen de biliyorsun mesela şeyde var böyle oraya sokmak istemez sinemaya git izle her şeyi ama orayı böyle korur yasayla korumaz ama tepkiyle korur bunu bozan bir şey orada çok güzel bir laf var. Stephen J. Cannell diye böyle çok önemli dizileri senaryosunu yapmış ama dizilerin büyük çoğu dandik. Your guy can do a lot of things as long as he's the smartest guy in the room he's good at what he does yani yaptığı işte İyiyse ve en akıllı adamsa iğrenç şeyler de yapabilir karakterin diye bu mantığın oturması. Dolayısıyla çok önemli bir şey. Bu hakikaten de o nasıl YouTube bir anda televizyonları boşa çıkardı. HBO'da ondan sonra o tip işte Dexter'lar şeyler falan Wire HBO değil de hep bunun ardından gelmiş diziler onların önünü açmış. Kötü adamların kazanabildiği bir de aktif female protagonistler var. Eddie Falco'ya bakıyorsun yani Carmela'ya. Skyler'a bakıyorsun. Breaking Bad'de Marie de var onun yanına bakarsan. Mad Men'deki sekreter kız kariyer arayan ama ufak tefek olan kız sonradan. Yani bu da onunla beraber açıldı. Sopranos erkekler kadar kadınların da şeyi ve erkekliğin de aslında bak bir erkeklik sıkışması da var. Hatırlarsan amcası sevgilisine oral seks yaptığı ortaya çıkınca ayrılmak zorunda kalıyor. Yani bir yandan onu da yapıyor. Oraya da gelmiş. Bak iki dünya arasında sıkışmışlık. Sadece Tony'de değil yani. Hem oral seks yapıyor. Hani o hizmeti de gerçekleştiriyor. Yani 75 yaşında bir adam için. Bir tabii şey ama onu yapmış ama duyulmasını istemiyor. Bir yerde vardı bu Chris uyuşturucu kullanıyor diye intervention yapacaklar. Yani araya girecekler. İşte şey yapıyorlar ya. Medeni olmaya çalışıyorlar ama beceremiyorlar da. Ama şeyi de biliyorlar. Medeni olmak zorunda ve tabii de dying industry yani ölen bir endüstri. Starbucks'a gidip haraç almaya çalışıyorlar. Adam diyor ki seni döverim de beni dövebilirsin de diyor hani. Burayı yıkarım diyor. Yık diyor gene yaparlar. Starbucks bir şey sonunda iyi iki kahve ver deyip çıkıyorlar yani. Hani adamlar böyle şeyi anlayamıyor. Biten bir yerde zaten çok David Chase çok garip bir adam bunun senaristi. Hayatı boyunca çok pesimist bir adam. Senaristliğe başlamış. Bu film yapmak istiyor. Bir türlü filmini yapamıyor. Bunu showrunner olarak yani ana karakter senaryo odasının başına koyuyorlar. Öyle şey yapıyor. En sonunda bunu yazıyor. Şansını buluyor. Yapalım mı yapmayalım mı? Ve o sırada tesadüfen HBO'nun da yönetimi değişince bunu alıyorlar. Her şey denemesine izin veriyorlar. Dizi çok tutuyor. Diğer dizilerin önüne açılıyor. Ama David Chase çok pesimist bir adam. Yani hiçbir başarısıyla yüzleşmemiş. Büyük bir anne problemi var. Zaten kendisi de psikoloğa gidiyor. Annesiyle ilişkisi de aynı şekilde. Kendi hikayesini anlatıyor aslında. Triviaları da hemen vereyim. Mario Puzo kitabı yazdıktan sonra paraya ihtiyacı varmış. Çok ucuza satmış. Dolayısıyla filmden çok para almıyor. İşte senaryo yazarak falan filan onu bir yere kadar getirmeye çalışmış. Brando oynamak istememiş. Çok zor ikna etmiş. Hatta sahte bir Brando mektubu dolaşıyor ortada. İşte Francis Ford Coppola yazmış. Marlon neler çektiğini biliyorum. Sen de bu ülkenin çocuğusun falan gibi garip bir şey. O sahte. At kafası, kullanılan at kafası hakikaten gerçek bir at kafası kullanılmış. Marlon Brando bu filmde ikinci kez en iyi oyuncu Oscar aldıktan sonra bir Hawaii yerlisi yollayıp protesto edecek. Garip bir zaten Marlon Brando biraz garip bir adam. Filmi yönetmen olarak ilk düşünen isimlerden biri Sergio Leone. Ama Sergio Leone bunu reddediyor. Ve ondan sonra Francis Ford Coppola. Yani kimseye kalmadığı için. The Godfather diye bir ifade yok. Bunu Mario Puzo uyduruyor. Böyle bir laf yok yani. Bu laf tamamen ve Puzo mafya hakkında hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir araştırması falan yok. Öyle bir birinci elden şey falan diyor. Mesela David Chase gene New Jersey ortamını falan biliyor. Böyle kendi yazmış. I'm gonna make an offer he can't refuse.
Aslında ilk kez Balzac tarafından kullanılmış bir kelimedir. Sana reddedemeyeceğin bir teklif yapacağım. Gene benzer bir ifade bir John Wayne filminde Rise of Destiny'de kullanılacak. İlk kez bu filmde kullanılmış değil. Al Pacino Michael Corleone olabilsin diye onun başka bir kontratı varmış. Onu Robert De Niro oynamış. O yüzden Robert De Niro ilk filmde yok, ikinci filmde var. Bunlar nasıl bir ortamsa demek ki böyle hakikaten bugünkü YouTube ortamı gibi yani. Hani burada Robert De Niro benim ama bak bir o kanal, bir kanal, bir kanal dolaşıyorum yani. Evet. Evet, Samsunlular gibi yani dediğim gibi. Marlon Brando babada line'larını kendi metinlerini ezberleyemediği için oraya buraya post-it kopya çekiyormuş yani. Post-it koyup oralardan okuyor. Zaten illallah getirmiş yani Marlon Brando. 5-6 sene çok iyi bir kariyer aldıktan sonra milletin başına bela almış. Bir nevi Orson Welles ya da Kiruk gibi. Kiruk çok başına bela almadan diye kariyeri böyle şey olmuş. Yani çok erken vurulduğu için o ünlünün ağırlığında çok erken ezilmiş bir adam. Artık bir yerden sonra zaten çalışması çok zor haline gelmiş. Mesela Superman'de çok büyük para alıyor. 3 gün çekimi var. Onun 2 günü adamı zor zapt ediyorlar. Özel kontratlar yapıyorlar. Kaçıyor gidiyor. Bu arada Sopranos'ta Tony Soprano da 6. 7. sezonunda mı ne? Adam kaçıyor gidiyor. 48 saat 72 saat. O da çok aksi bir adammış. Bulamıyorlar adamı. Ve set olacak. Yani ben şunu anlamazdım. Mesela Bengir Efendi Koçgel şimdi senaryoyu yazıyorlar. Bir şey oluyor. Set anlatıyor. Bazen ben de danışman olarak gidiyorum. Bana Türkiye'de çok anti profesyonel gelir. Son dakikada bir şey değişiyor. Yo Amerika'da da öyleymiş. Bu Movies That Made Us vardı ya Netflix'te. Orada falan filan da görüyorsun. Çok şey yani. Son dakikada işte ne bileyim Dirty Dancing'in final sahnesini nasıl çekeceklerini bilmiyorlar. İşte Back to the Future'ın başrol oyuncusunu değiştiriyorlar. Yani bir tek bizde olmuyormuş. Hep ülkemizi hakir görmeyelim arkadaşlar. Amerikalılar da en az bizim kadar vasat yani lütfen. Sopranos'taki Silvio'yu oynayan var ya, o Bruce Springsteen'in gitaristi ve çok ünlü bir müzisyen. Sopranos ilk başta Family Man'miş. Demişler Sopranos kimse anlamaz şey yap. Odalar demiş ki ya The Doors var, Rolling Stones var. Bunları kim anlıyor? Allah'tan Family Man olsa kimse izlemez. Bir de çok enteresan bir şey. İki filmi bağlayan bir metafor var. Tabii Sopranos'ta baba ile ilgili birçok referans var ama bir tanesi vazgeçilmez. Nedir? Çok az kişi bilir. Turuncu bir şey. Orange dedi yani. Herkes şey. Portakal hep ölümü simgeliyor. Mesela baba ilk vurulduğu sahnede birinci filmde portakal var aslında kese kağıdının içinde. Onu düşürüyor. Öldüğünde gene elinde portakal var. Michael ölürken portakalı ağzına atıyor. Sopranos'un da vurulduğu sahnede portakal suyu içtiğini görüyoruz. Portakalın öyle bir mesajı var. Bence sana bir hediye aldım dakikalardır hiç senin sesini vermeden arkada oturduğun için. Bak romanını yazarsın. Alt mesajda zam istersen alt mesajda içeriyor. İçinde babanın koleksiyon defteri. Reddedemeyeceğim bir teklif Balzac'tan olmasa da Mario Puza'dan. Buralara notlarını alıyorsun. Öldürdüğün insanları ya da ne bileyim haraç şeylerin dosyalarını. Starbucks'tan alabileceğini zannetmiyorum aracı ama. Aile albümüymüş. Bak kutusunu sen al. Ya da istiyorsan daha diziciyim diyorsan. Don Corleone son yolculuğuna uğurlandı. Vincenzo Corleone'nin orta ismi neymiş? Mancini. Dünyanın en şanslı adamı. Niye biliyor musun? Bedavadan şampiyonluk aldı oğlum. Öteki kulüpler şey yazacak. Inter şampiyon oldu. Böyle bir bal var mı ya? Görüşmek üzere.